Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Hep birlikte harika modeller yapmaya devam ediyoruz. Hemen sizlere modelimi göstermek istiyorum. Bugün bu modeli hep birlikte yapalım. Evet, gördüğünüz gibi harika. Çok da kolay arkadaşlar. Rengine de harika gitti. Modelimizin önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü ise böyle arkadaşlar. Evet, hazırsanız modelimizi yapmaya başlayalım. Bu arada kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok güzel beğeniler alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Abone olmak kesinlikle ücretsiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız zilimize tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Her yeni videodan haberdar olmak istiyorsanız. Evet, şişimin üzerine yeteri kadar ilmeğimi attım. Sizler de hazırsanız, lastiğinizi yaptıysanız hemen başlayalım arkadaşlar. İlk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş alıyorum arkadaşlar. Hemen yanından bir tane düz ilmek örüyorum. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi bir arada topladım ve tek ilmek halinde çıkarttım. Yanından hemen bir tane düz ilmek yapıyorum. Ve 2 tane ilmeğimi soldaki ilmeğimle sağdaki ilmeğimi yer değiştirip ikisini bir arada bu şekilde çıkartıyorum. Yine şişimin üzerine doladım. Bir tane düz ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada tek ilmek halinde çıkarttım. Bir seferde çıkarttım. Ortadan bir tane düz ilmek yapıyorum. Buradaki ilmeklerimi soldaki ilmeğimi sağ ilmeğimle değiştiriyorum. 2 ilmeği değiştiriyoruz arkadaşlar. Sadece 2 tanesini. Şöyle değiştirdim. Daha sonrasında sol taraftaki şişime aktardım. Dilerseniz aktarmayabilirsiniz ama yeni öğrenen arkadaşlar için aktarıp yeniden içinden geçirmek çok daha kolay olur. Bu şekilde devam ediyorum. Şişimin üzerine doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi, bu kenardaki 2 ilmeğimi değiştirmeden ikisini bir arada toplayıp tek ilmek haline getirdim ve tek seferde düz olarak ördüm. Bir tane de ortadan düz ördüm. Şimdi yine 2 ilmeğimi soldaki ilmeğimle sağdaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Soldaki ilmeğimi sağdaki ilmeğimin önünden geçirerek arkadaşlar bakın. Sağdaki ilmeğimi sola aldım ama soldaki ilmeğimi ön taraftan geçirdim. Ve ikisini birleştirdim. Tek seferde ördüm ve çıkarttım. Bu arada ipimiz sürekli karşıda oldu. Düz olarak ördük arkadaşlar bütün ilmeklerimizi. Modelimizin ilk kurulum sırası bu şekilde. Şöyle 5-1-5-1 şeklinde örüyoruz. İkişer tane de kenar ilmeği yapıyoruz. Her kenarda 2 ilmeğimiz var. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. İpimiz kendi önümüzde. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tamamladık ikinci sırasını. Üçüncü sırayı ilk ilmeğimizi yine boş alıyoruz. Üçüncü sıramızı da düz olarak öreceğiz. Hiç başka bir işlem yapmıyoruz. Üçüncü sıramızda da. Evet. Üçüncü sırayı da düz olarak ördük. Arkasına geliyoruz ve dördüncü sıradayız. Dördüncü sıramızı da
Bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek tamamlayalım. Tamamını ters örüyoruz arkadaşlar, bütün ilmeklerimizin. Dördüncü sıramızda bu şekilde tamamladık. Görüntüsü önden böyle, arkadan ise böyle arkadaşlar. 5. sıraya geldiğimiz zaman şöyle hemen ilk ilmeğimi boş alıyorum. Buradan hemen görüyoruz arkadaşlar, bakın. İlk kenarda 2 tane ilmeğimiz vardı. 2 tane ilmeğimizi düz olarak, birini örmeden birini de, ikisini bir arada alarak yaptık. İlk ilmeğimizi boş almıştık. İkinci ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi burada arkadaşlar bakın, en altta ilk sıramızda ikisini bir toplayıp sol tarafa doğru yatırdık. Şimdi aynı 2 ilmeği, sol taraftaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bu defa da o 2 ilmeği sağ tarafa yatırdım ve tek seferde ördüm ve bir ilmek haline getirdim. Şişimin üzerine doladım. Ortada bir tane düz ilmeğim var. Onu yine aynı şekilde düz olarak ördüm. Yine şişimin üzerine doladım. Sağ tarafa yatırdığım ilmeklerimi ise bu defa sol tarafa yatırıyorum. Ve ikisini bir arada ördüm. Bakın, en alttakileri ikisini sağ tarafa, şimdi de sol tarafa. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimi yer değiştirdim. Şişimin üzerine doladım. Bir tane ortada düz ilmeğimiz var, onu ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi yer değiştirmeden topladım ve tek ilmek haline getirdim. Devam ediyorum. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 tane düz ilmeğimizi görüyoruz. Hemen o ikisini, soldakini sağ ilmekle yer değiştiriyorum ve ikisini toplayıp tek ilmek haline getiriyorum. Şişimi doladım. Bir tane düz ilmeğim var, onu ördüm. Yine şişimi doladım. Bu defa 2 ilmeğimi yer değiştirmeden tek ilmek haline getirdim ve tek seferde düz olarak ördüm. Kenarda 2 tane ilmeğim, onları da düz olarak ördüm. Şöyle alttaki ilmeklerimi ilk önce sağ tarafa yatırdım, daha sonra sol tarafa yatırdım. Sağa yatırdığım ilmeklerimi sol tarafa, sol tarafa yatırdığım ilmeklerimi ise sağ tarafa yatırdım. Şimdi modelimizin arka yüzüne geliyoruz. İlmeklerimizin tamamını arkadaşlar ters olarak örüp sıramızı çıkalım. İpimiz kendi önümüzde, ters olarak örüyoruz. Evet, ters olarak tamamladık. Modelimizin ön yüzüne geldiğimiz zaman ilk ilmeğimizi boş aldık. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Evet. Modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi boş aldık. Bu sıramızı da ters olarak örüyoruz, bütün ilmeklerimizi. Evet. Her 4 sırada bir modelimiz kendini yeniliyor. Şimdi tekrarlıyoruz. İlk ilmeğimi yine boş alıyorum. Biraz önce sağ tarafa yatırdığım 2 tane ilmeğim şimdi sol tarafa yatırıyorum arkadaşlar. Kenardan bir tane ilmeğimi boş aldım. Diğer ilmeğimi ise düz olarak ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi bir arada topladım ve tek ilmek haline getirdim. Bakın, aşağıda şöyle çıkartıp göstereceğim tekrar. Aşağıda ikisini sağ tarafa yatırdım. Şimdi ise ikisini sol tarafa yatırıyorum. Sıramızı tamamlayınca tekrar bakacağız arkadaşlar. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrarlıyorum. Soldaki ilmeğimle sağdaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Daha sonrasında ikisini toplayıp tek seferde çıkartıyorum. Şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm.
Şişimin üzerine doladım. 2 tane ilmeğimi yer değiştirmeden topladım ve tek ilmek halinde ördüm. Düz olarak ördüm. Şurada hemen tekrar göstereyim. Buradaki 2 ilmeğimizi sağ tarafa yatırdık. Buradakileri ise sol tarafa yatırdık. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Devam ediyorum. Soldaki ilmeğimle sağdaki ilmeğimi yer değiştirdim. İkisini bir arada ördüm ve çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi yer değiştirmeden topladım ve tek ilmek haline getirdim. Ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Yine 2 tane ilmeğimiz var. O 2 ilmeği soldakini sağ ilmekle yer değiştirip tek ilmek haline getiriyoruz. Şişin üzerine dolayıp geride kalan kenar ilmeklerimizi yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Evet, şimdi bir sıra arkadan gidelim ve modelimizin tamamlanmış halini görelim. Bu sıramızı tamamladıktan sonra modelimizi tekrar göz atıyoruz arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Zaten anlatımda da gördüğünüz gibi sağ tarafa yatan ilmeklerimiz bir 4 sıra sonrasında sol tarafa yatırdığımız ilmeklerimizi ise sağ tarafa yatıraraktan 2 ilmeği bir arada alaraktan devam ediyor. Evet, modelimiz çok güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tekrar büyük modelimize bakalım. Daha açıklayıcı, daha güzel görünüyor. Her renge de giden bir model arkadaşlar. Evet, bugünlük yine bu kadar diyorum. Başka modellerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Zilimize tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.